Kızım söylediklerimi Zülfet Kalfa'ya ilet. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Fehime, hoş geldin kızım. Sultanım, sizi böyle rahatsız etmekten çekiniyorum. Ama duymanızı istediğim çok mühim havadisler işittim. Neymiş bakalım o havadisler? Gel otur şöyle anlat, gel. Seniha halam geldi. Ablamla konuştular. Ama mesele yine siz olunca bilmek isteyebileceğinizi düşündüm. Neymiş mesele? Hünkârımız Abdülkadir Efendi'nin Pakize Hanım'la nişan atacağını öğrenmiş. Kim demiş nişanın atılacağını? Öyle duydum. Hünkârımızın da kulağına gitmiş. Ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermem Fehime. Eğer hünkârımızın kulağına böyle bir şey gitseydi muhakkak beni çağırır sorardı. Hünkârımızın sizinle vakit gidip kendisine bu meseleyi söylemenizi beklermiş. Hatta halamın dediğine göre Abdülkadir Efendi'ye epeyce öfkelenmiş. Peki Seniha nereden duymuş bu mevzuyu? Orasını bilmiyorum ama sadece bunu konuşuyorlardı. İşitmişlerdir bir yerlerden. Ben sizin zarar görmenizi istemem sultanım. Ah benim iyi yürekli kızım. Seniha Sultan benim haremimle uğraşmayı meslek edindiğinden beri gördüğümüz zararın zaten haddi hesabı yok. Lakin yine de ben ihtimal vermiyorum hünkârımızın böyle bir şey duymuş olacağına. Hünkârımızın sizin ona bu meseleyi söylemenizi beklediğini işitmesem yanınıza gelmezdim sultanım. Ama eğer hünkârımız bunu sizden duymak istiyorsa çok geç olmadan söylemeniz en iyisi. Doğru söylersin evladım. Ben lüzumu neyse yaparım. Ama sen olmasan ben Seniha Sultan'ın taarruzlarını nasıl savuştururdum? Hadi sen şimdi git işine gücüne devam et. Devamını da ben halledeyim. Ah şehzadem ah. Yine beni bir müşkül duruma düşürdün. Gel.
Hünkârım, müsaade var mıdır? Buyurun sultanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl? Evladımızın sıhhati iyi mi? Belli ki tatlıyı çok seviyor. Ben tatlı yedikçe o da kıpır kıpır oluyor. Maşallah, maşallah. Hünkârım, Buyurun. sizin de malumunuz. Paris'te seyahatim boyunca Pakize ile beraberdik. Epeyce hasbihal ettik. Nişan meselesinin uzaması onu üzüyor. Ben de Pakize'nin bu durumundan müteessir oluyorum. Bu işin nihayete varması herkesi memnun edecektir. Pakize kızımıza söyleyin, içini ferah tutsun. Böyle hayırlı işler geç olur, lakin güç olmaz. İnşallah. Düşüncelisiniz. Düşünürüm ya. Düşünürüm sultanım. Neyi düşünüyorsunuz? Söylediklerinizi düşünüyorum. Korkum odur ki Şehzademiz Abdülkadir Efendi izdivaçtan sonra Pakize kızımızı üzebilir. Bu yüzden işi biraz ağırdan alırım. Pakize akıllı bir kız. Bakın göreceksiniz. Şehzademizi nasıl da çekip çevirecek. Olur mu dersiniz? Bir adam evlendikten sonra tamamlanır hünkârım. Evliliğe kadar hep biraz çocuktur. Başın sağ olsun Ömer. Allah razı olsun. Dayı nasıl işler? Nasıl olsun be Yusuf'um? Bu Ermeniler çok oldu artık. İşimi düşünürüz. Geçen birileri geldi Ömer. Seni sordular. Kilisede mi ne görmüşler seni? Biz bilmiyoruz, tanımıyoruz dedik, yolladık. Eyvallah. Ömer! Lan şerefsiz. Yine mi aynı terane beyler? Ben çok sıkıldım bu işten. Sizde bu vicdan olduğu sürece ben elimi kolumu sallaya sallaya gezerim payitahtta. Sakın ona yeltenme. Elimde 40 tane rehin çocuk var. Hepsinin canının sebebi olursunuz. Tabii ben geri dönmezsem. Ne istiyorsun lan it? Şimdi sultanınıza gideceksiniz. Devletin de en güvendiği paşasını bana gönderecek müzakere için. Yoksa 40'ının birden sabah cesedini toplarsınız Haliç'ten. Hadi görüşürüz. Benim yüreğimde sizin aşkınızın telaşında. İstikbalin mutluluğunu ancak sizde görüyorum sultanım. Kemalettin. Bu nasıl bir hadsizlikti? Biraz daha dikkatli gitmek icap et. Ders mi? Haklısınız. Sırrımın derdi de dermanı da sizde sultanım. Gönlüm varını yoğunu müsrifçe harcamış bir bahar kadar çaresiz. İçimin yangınları dinmiyor. Müsaadeniz var mı? Sizi asla incitmek istemem. Lakin Celal kardeşimin şehit düşmesi beni ziyadesiyle müteessir etti. Acısı da, pişmanlığı da hala içimde. Tazedir. Sizden istirhamım Göksu'daki görüşmemizi en azından bir vakit ertelemektir. Bu meseleyi dert etmenize lüzum yok Kemalettin Paşa. Ben zaten buluşmaya gelmeyecektim.
Neden böyle konuşursunuz sultan? Planını yaptın mı? Nasıl gireceksin Ayasofya'ya? Ben plan yapmam Bay Herzl. Emrederim ve olur. İşte aramızdaki fark bu. Bu mabet fetihten beri Hristiyanların yarası. Ve her Hristiyan bilir ki Ayasofya kilise olmadan bu yara kapanmaz. Minareleri hala ayakta. Bence bu yara kolay kapanmayacak. Bu minare Fethin ilk yıllarında yapılmış. İlk o yıkılacak. Bunları da Mimar Sinan yapmış. Ne zarif ama. Fatih, İstanbul'u değil, Ayasofya'yı fethetti Bay Herzl. Şimdi kutsal mabetimizi geri alacağız. Bu kadar dindar olduğunu bilmezdim. Çok dinlerim, çok. Dinler, savaş çıkartmak için en tesirli ateştir. Bu koca haçı oraya nasıl sokacağını hala söylemedin. Yer altında. Düşün. Toprağın derinliklerinden semaya yükselen bir haç. Ayasofya'nın kubbesinde. Sonra payitahtta kan kokusu. Barut kokusu. Çığlıkları duyar gibiyim. Muazzam. Nihayetinde İngiliz zırhlılarının boğaza demir atması. Payitaht bizimdir. Filistin senin. Filistin'de bir İsrail devleti kuracağız. Hem de Abdülhamit'in oluruna ihtiyacımız olmadan. İngiliz Yüksek Komiserliği'nin emriyle Filistin'de bir İsrail devleti kurulmasına izin verilmiştir. Resmi yazıyla yazılacak. İmza ve mühür. Nasıl olsa sen orada devlet kurduğun andan itibaren kan durmayacak. Ve yine tüccar Zaharov kazanacak. Ben gidip bu haçı taşıyacak inançlı Hristiyanlar bulayım. Küçüktük. Büyüdük ben aynı. Aynı sevdanın ateşi seni de sardı beni de. Şimdi sen yataktasın. Ben de ne yapacağını bilemez haldeyim. Ama şimdi birimiz bu sevdayı içine gömmeli. Üstüne toprak atmalı. Bu aşk birimize elem, birimize de huzur getirecek. Ben senin mesut olmanı istiyorum Naime. Kendi mutluluğumu sana bırakıyorum. Bu mektup Kemalettin Paşa'ndan sana geldi.
Hünkârım, Hiram Keferesi çocukları bırakmak için devlet erkanından bir muhatap istiyor. En güvendiğiniz paşanızla görüşmek istermiş. Devlet dediğin çakal kovar. İt vurur. Yılanın başını ezer. Bunlar bilmezler mi ki devlet pazarlık yapsa bile sonunda bedelini kurşunla öder. Bilirler hünkâr. Lakin hep devletin karşısında duracaklarına inanırlar. Ama hep kaybederler. Hünkârım, elimizi çabuk tutmalıyız. Ermeni çocukların Müslümanlar tarafından kaçırılma havadisini yayıyorlar. Çocukların aileleri yavaş yavaş sokaklarda toplanıyor. Hem Müslümanlara iftira atıyorlar hem de Müslümanları kışkırtıyorlar. Bu devletimize dert olacak. Harp meydanında bile şahsiyeti düşmanla vuruşmak istersin. Çocukları kaçırıp devletten muhatap isteyenlere insan demeye bile hicap ediyor. Tahsin Paşa, Osman Paşa'yı çağır. Müzakere için onu göndereceğim. Emredersiniz hünkârım. Bay Zarov, tam ağzınıza layık, iç yağıyla kavrulmuş, fevkalade kavurmamız da mevcuttur. Arzunuz olursa hemen getireyim efendim. Dola yürü. En iyi neyin varsa getireceksin. Vasil Zarov beğendiğini yiyecek. Beğenmezse masayı devirecek. Hadi. Vay Zahar. Nereden nereye geldim ben? Daha dün gibi. Tatavlada da malum evlerinin önünde müşteri arardın. Sonra da tulumbacı oldun. Umumiyetle de kendi çıkardığı yangınları söndürmeye giderdi. hele. Kendi yangın çıkardığı bir evden aşırdığı maşrapayı 4. Murat'ın maşrapası diye şarkı meraklı turistin birine ne paraya kakalamıştı be. Hatta dayının yanına kapağı atmıştın. Onu da dolandırıp Londra'ya kaçmıştın. Zavallı dayı da kaldırıma düşmüştü. Yeter! Kesin artık! Şamata tamam. Ama tadında olmak şartıyla. Eğer eski dostlarım olmasaydınız, kafanıza birer kurşun, alayınızı Tahtalıköy'e yollardım. Fakat sizi seviyorum. Eski tulumbacı Zarov yok artık. Çok büyüdüm. Başım bile Ayasofya'nın minaresini geçti, geçecek. Aman Müslümanlar duymasın. Yoksa Ayasofya'nın tepesinden aşağı sallandırırlar seni inan ki. O işin de eli kulağında. Bu halife denen adamın başı gidecek. Müslümanlar taş kesecek. Dostlarım. Şimdi elimizdeki kadehleri bırakalım. Size vereceğim haber sizi sarhoş edecek. Ayasofya'yı istiyor musunuz? Evet. En tabansız Hristiyan bile bu uğurda savaşmaya hazır. Öyleyse Ayasofya'nın tepesine haç dikmeye hazır olun. Ayasofya. Hünkârım, bu Bay Herbert'la görüşmek üzere Mısır'dan gelen misafirimize bir arabacı tahsis etmiştim. Daha sonra bu arabacıyı buldum ve kendisini sorguladım. Bir havadis alabildiniz mi? Hünkârım, Bay Herbert'ın toplantı yaptığı köşkün yerini öğrendim. Müsaade buyurursanız. Hünkârım, bu konakta bir tahkikat yapmamın faydalı olacağını düşünüyorum.
Tahsin Paşa, Kemalettin'e haber edin. Askerlerle beraber tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bir malumat daha vardı ama... Söyleyin paşa. Hünkârım, merhum Celal Efendi'nin vefatına derinden üzüldüm. Kendisi tam bir cengaver, yiğit bir savaşçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sadede geliniz. Hünkârım, işittim ki o gece tekneler karadan ayrılmadan Celal Efendi yalnız değilmiş. Yanında Kemalettin Paşa da varmış. Kemalettin Paşa malumumuz, babası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa gibi devletine, milletine bağlı bir zattır. Kendisi yiğit bir asker, cengaver bir insandır. Lakin işittim ki hünkârım, Celal Efendi tekneye bindiğinde Kemalettin Paşa tekneye binmemiş. Şimdi Kemalettin Paşa Celal Efendi gibi bir kardeşini neden yalnız bırakmış? Ben düşündüm de bir sonuca varamadım. Acaba bu durum sizin iradeniz içinde midir? Malumatınız var mı? Siz merak buyurmayınız paşa. Lüzumu olan her şeyden malumatımız vardır bizim. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Buyurun gençler. Nedir bu haliniz? Ben de bilmiyorum beyim. Ardınıza takip yaptırdığınız için sual etmiş olmalısınız. Sual ettim. Lakin evvel dilleri yok. Gözlerine baktım. Lakin içlerinde hayat yok. Kusurumu bağışlayın lakin bir mana veremiyorum. Bunlar ölüdür beyim. Ölü. Nasıl ölü? Medeni ölü. Velhasıl beyim. Sesleri var. İstedikleri gibi çıkaramıyorlar. Nefesleri var. Korkmadan alamıyorlar. Gözleri var. İstikballerini göremiyorlar. Hatta cenazeleri var. Yerini bile bilmiyorlar. Şimdi... Evet! Zalimlerden arkadaşlarının mezarını istiyorlar. Yanına yatacaklar. Anlıyorum sizi. Lakin biz de çok muzdaribiz. Elem doluyuz. Samir'in öldüğünü gören arkadaşlarımızdan birisi var. Lakin cenazesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Samir'i vuran devlet. Gömen devlet. Cesedi vermeyen de devlet. Genç adam. Sana hayranlığımı iletmeme izin ver lütfen. Asıl hünerimi Samir'in cesedini bulduğumuzda sergileyeceğim. Hizmetindeyim dostum. Biz seninle aynı yoldayız. Anlaşılmak. Harikulade. Büyük başlarla küçük başların sürüsü asla ve asla birbirine karışmaz dostum. Samir'in cesedini bulup cenazesini kaldıralım. Gençlerin yüreğine ateşi salalım. Ondan sonra oturup muhabbetimize kök salarız dostum. Siz ikiniz burada bekleyin. Siz benimle geleceksiniz. Her yer didik didik aranacak. Siz de tedbiri elden bırakmayın.
Asker! Asker! Ver kızım, çıkabilirsin. Bir kahvenin hakiki lezzeti sunumundaki zerafette saklıdır. Afiyet olsun hünkârım. Buyurun. Hünkârım, derdinizi, sıkıntınızı bilirim. Siz devletimizin ikbali için çalışıp uğraşırken elbette ki biz sizi harem meseleleriyle üzmek, yormak istemeyiz. Lakin durum ortada. Şehzadeniz Abdülkadir'in nişan atma arzusu eminim sizi de müteessir etmiştir. Abdülkadir Efendi'nin öyle bir niyeti mi var? Benim niçin haberim yok? Ben sizin haberiniz var zannediyordum hünkârım. Haberim yok. Bidar kadın. Nişan atmak da nereden çıktı? Bu çocuk izdivacı oyun mu zanneder? Ama hünkârım... Aması yok. Sultanım. Pakize Abdülkadir Efendi ile evlenecek. Sultan, çok şükür uyandınız. Bir şey mi istemiştiniz sultanım? Sultan, Saffet Efendi bana verdi. Celal Efendi yollamış. Kemalettin Paşam. Lakin son vazifesinde kaybettik. Kimi kaybettik? Celal Efendi. Vefat etti. Sultanım, çocukluğumda ilk kez yıldızları gördüğümdeki şaşkınlığım gibi, ateşin yaktığını anladığımdaki hayretim gibi. Sizi ilk gördüğümde önce şaşırdım, sonra hayret ettim. Bağışlayın ki ben kulunuz, size bu mektubu yazma cüretini gösteriyorum. Lakin fena halde derin bir muhabbet duyuyorum size karşı. Cevabınız menfi olacaksa bu diyarda durmam, giderim. Sizin olmadığınız her yer benim için birdir. Sizinle olduğum bir an bana cennettir. Ya Yüzbaşı Celal ya da Celal Efendi.
Hünkârım, emriniz üzerine mekanı aradık. Kimse yoktu. Bu baykuştan başka da dikkatimi celbeden bir şey olmadı. Hünkârım, malumunuzdur size yakışıksız ithamlarda bulunanlar var ya. Acaba biri onu ima ederek mi bıraktı bu baykuşu? Olabilir paşa. Olabilir. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'le karşılaşmış. Ebu Cehil ona, beni Haşim soyunda sizden daha çirkin yüzlü birini görmedim demiş. Doğrudur demiş Peygamber Efendimiz. Sonra Hazreti Ebu Bekir gelmiş. Yüzünüz güneş gibi parlıyor. Yeryüzünde sizin yüzünüzden daha güzel bir yüz görmedim Efendimiz demiş. Ona da doğrudur demiş Peygamber Efendimiz. Oradakiler meselenin sırrını sorduklarında ben Allah'ın cilaladığı bir aynayım. Bana bakan kendini görür buyurmuş. Bakalım bu baykuş bize kimin ismini ötecek? Evladım hünkârımız çok öfkeli. Nişan atmana asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Çocuğum, gel sen bu fikrinden vazgeç. Huzurumuz bozulmasın. Validem, kararım katidir. Hünkârımıza karşı gelmek niyetinde değilim. Lakin Pakize ile evlenirsem bu ne onu ne de beni mesut edecek. Asıl huzurumuz o zaman bozulur. Abdülkadir, sen hanedanı Osman'ın şehzadesisin. Pakize'ye verdiğin ahdi yerine getirmen gerekiyor. Oğlum sen bir söz verdin ve verdiğin sözün arkasında durmak düşer sana. Validem, siz de biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman Pakize ile nişanlanmak istemedim. Sizin arzunuza boyun eğdim. Ta ki Ahsen'i görene kadar. Babana ne diyeceğiz şehzadem? Biliyorum. Babam bana öfkelidir. Ama her ne olursa olsun ben onun şehzadesiyim. Bu meseleyle ilgili onun müsaadesini alacağım, merak etmeyin. Babamın gönlünü edecek bir hediye aldım. Bakın. Esrar-ı Cinayat. Ahmet Mithat Efendi. Eminim çok hoşuna gidecektir. Şehzadesinin bu zarif hareketini takdir edeceğine de eminim. Ama bu güzel hediyeyle bu mevzudan kurtulabileceğini hiç sanmam. Ben baykuşum, mümin, muvahhid, muttaki. Ben kullukta bulmuşum hakkı. O nimeti bol olan beni hiç aç bırakmadı. Nefsimi kimseye muhtaç etmedi. Bilir misin paşa? Derviş Şemseddin'in kuşların münazarası hünkâr. Âlâ. Dedem Yavuz Sultan Selim'e hediye edilmiş bir mesnevi. Kuşların dilinden anlatır. Biz baykuşa ulu nazarla bakarken onlar hakaret amaçlı kullanmışlardır baykuş adını. Uğursuz addederler bu muazzam hayvanı. Hünkâr, dünyaya nereden bakarsanız öyle görürsünüz. Karanlıktan bakarsanız karanlık ve kötü görürsünüz. Ne yaparsınız hünkâr? Bakalım bu baykuş kimi kusacak? Af buyurun. Lakin anlamadım hünkâr. Baykuşlar avlarını bütün yutarlar paşa. Parçalamadan tek hamlede. Yuttukları hayvanın kemiklerini, tüylerini midelerinde bir yumak yapar, kusarlar. İngiliz müsteşar, devletimizi sömürge yapmak için kimi seçtiyse baykuş onu kusacak yani.
kağıtta yazan isim o toplantıya devletine ihanet etmek için gitmiştir paşa. Osman Paşa. Osman Paşa. Ortalıkta haç falan göremiyoruz. Tamam, merak etmeyin. Geçin masanın başına. Hemen başlayalım. Ayasofya'ya yaraşır yeni bir haç yapmak meşakkatli iştir. Şimdi masanın başına oturup yeni bir haç mı yapacağız? Bu haç ikiye ayrılıyor. Kolay taşırsınız. İyi olur Bay Zaharov. Zira çok ağır görünüyor. Sizinle Sarayburnu yakınındaki konağımın bahçesinde buluşacağız. Orada sürüyle tünel mevcut. Oradan Ayasofya'ya çıkacağız. O tünellerde birçok adamın kaybolduğunu işitmiştim. Çetrefilli iş değil mi oradan Ayasofya'ya çıkmak? Çok konuşuyorsun sen. Gevezesin. Karının iflahını kesersin. Unutmayın. Korkmak, hata yapmak, geç kalmak yasak. Müezzin ezan okumadan orada olmalıyız. Yatsıda saf mı tutacağız? Müezzini minareden aşağı atacaksınız. Orada bir daha asla ezan okunmayacak. Ayasofya'nın tepesinde haç parlayacak. Gazi Osman Paşa, şu meşhur Plevne müdafaanızı anlatsanız da bir şevke gelsek. Harp meydanında yakılan kurşun Sırdır Paşa. Şimdi siz sırdır diyorsunuz paşam ama millet de hakikati bilmek istiyor. Saffet, bak iyi dinle oğlum, iyi dinle. Gazi Osman Paşa'mız Plevne'de takvimlere dur diyecek öyle bir müdafaa yapmıştır ki breh breh breh. Ey tarih, aç kulağını. Aç kulağını da Gazi Osman Paşa'mızı bir dinle. Peh peh. Ey tarih, Saffet. Ortalık, mahşer, kan gölü. Gazi Osman Paşa'mız takvimlere dur diyecek bir müdafaanın hazırlığında. Ruslar saldırıyor. Olanca gücüyle saldırıyor. Lakin Gazi Osman Paşa'mız adam boyunca siperler kazdırıyor. Oraya toplar yerleştiriyor. Ruslar bütün gücüyle saldırıyor. Ha babam yükleniyor. Ha babam yükleniyor. Lakin Gazi Osman Paşa'mızı teslim alamıyor. Gazi Osman Paşa'mız Rus çarı Alexander'ı bile ayağına getirtiyor. Ve Saffet, gökten yardım yağıyor. Ruslara yardım yağıyor. Gazi Osman Paşa'mız zavallı, biçare. Yani paşam size yardım gelmiyor, onu demek istiyorum. Müdafaanın 145. gün. 145. günü. Gazi Osman Paşa'mız yaralanıyor da Plevne öyle Rusların eline geçiyor. Hey! Saffet! Rus çarı Gazi Osman Paşa'mızın kılıcını almıyor. Diyor ki, böyle büyük bir komutanın ben kılıcını almam. Bunun aslı var mıdır paşam? Rica ederim bu kelamları başka bir yerde etmeyiniz Mahmut Paşa. Harbi görenler anlatmaz paşam. Çünkü iman anlatılmaz. Sadece amel edilir. Saffet, duydun değil mi oğlum? Saffet sen biraz hislendin. Bize bir kahve yap da gel. Ben size bir kahve yapayım. Hatta tarihin en okkalı kahvesini yapayım. Heyecanlandı çocuk paşam. Çok heyecanlandı. Saffet Efendi. Mahmut Paşa içeride harpten, şehadetten bahsediyordu. Celal Yüzbaşı'nın da şehit oldu. Keşke biz de peşinden gidebilseydik. Şehadet şerbetini. Yudum yudum içebilseydik. Şehadet taleple değil, nasiple olur evladım.
Lakin talebin nasibini çağırır. Saffet Efendi. Ah keşke ben de düşmanla göz göze gelebilseydim. Hatta Celal Efendi beni hafif... Saffet Efendi. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! Çocukları kurtarmak için yapılan müzakereye gitmeye hazırım hünkârım. Ne vakit gitmemi emredersiniz? Siz gitmeyeceksiniz paşa. Sadrazam Halil Paşa gidecek. Hünkârım, merakım bağışlayın. Lakin bunun sebebi... Öyle münasip gördük paşa. Öyle münasip gördük. Paşamızın odası hazır mıdır? Emrettiğiniz gibi hünkâr. Sizi bir süre sarayda misafir edeceğiz paşa. Buyurun. Buyurun paşa. Hünkârım, ben de müsaadenizi isteyeyim. Allah ömürler versin. Sen kal paşa. Sana verecek bir vazifem var.